Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir atkı çalışması yapacağız. Atkımızdan önce patik anlatımı yapmıştım. Bir takım çalışmasıydı. Patiklerimizden sonra bere yaptık. İsmi Can Patik, Can Bere ve hırkası vardı takımımızın. Son olarak atkısını çalıştım arkadaşlar. Toplamda 4 yumak ip kullandım takım için. 4 yumağımdan kalan ipim bu kadar. Atkımız da oldukça kolay arkadaşlar örmesi. Örgümü yaptığım kişi düğüm atamayacağını, bağlayamayacağını söyleyince bu şekilde geçmeli bir atkı yaptım. Bu kısımdan 3 ilmekle başladım. Haroşa sıraları artırarak ilerledim. Daha sonra biraz daha ördükten sonra bir ters bir düz örgüye döndüm. İlmekleri azalttım. Bir ters bir düz örgü bitince bu kısımdan modele göre ilmekleri ayarlayıp çıtı pıtı örgü modeli uyguladım. Modelimin kanalımda anlatımı ayrıca video olarak var arkadaşlar. Atkıda da tüm sıralarını tarif ettim. Yeterli uzunluğa gelince diğer kısmı 2 kat yaptım ve böyle geçmeli kaydırmalı bir atkımız oldu. Başlayalım şimdi hep birlikte. Tüm parçaları yapmak isterseniz Eriş Pembe YouTube kanalımda tamamı yayında arkadaşlar. Bana abone olup destek olmayı, izlemeyi unutmayın. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 3 numara şişimiz var. 2 yumağa yakın ipimiz var. Yarım olan yumakla başlayacağız. Kaşkol yapacağız. Daha önce can bere, can patik ve can hırkaya takım olarak kaşkol çalışması yapacağız bu videoda. Yarım olan yumaktan başlayacağız. Başlamadan önce yine ip markası ve numarası vermek istiyorum. İpim Himalaya marka anti peeling bir ip. 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk no 70402. Şişimize 3 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Azıcık ip bırakıyorum alt kısımda. İpimin ziyan olmasını istemiyorum. İkinci ilmek ve üçüncü ilmek. 3 ilmek attım şişime. Haroşa örgüyle kaşkolun uç kısmını yapacağız. Yaparken sağ ve sol yöne düz yüzlerde artmalar ekleyeceğiz. İlk sıra ters yüz olduğu için 3 ilmeği gelişine örüyoruz. Düz yüzdeyiz şimdi. Düz yüzde kenar ilmeğinden sonra sağ yöne bir tane artma ekliyorum. Daha sonraki ilmeği haroşa örüyorum. Bir ilmek de sol yöne artma ekleyip kenar ilmeğimi ördüm. Ters yüze başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık şişimize. Daha sonra artma eklediğimiz ilmeği delik olmayacak şekilde haroşa ördük. Diğer ilmeğimizi de haroşa ördük. Diğer yöndeki artmamızı da haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğimi takıyorum. Tekrar düz yüze döndük. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra yine bir ilmek artma ekliyoruz. Diğer ilmekleri haroşa örüyoruz. 1 2
ve 3. ilmek. Yeniden bir artma daha ekleyip kenar ilmeğini örüyorum. Sağ ve sol yönden ilmeklerimiz çoğalacak arkadaşlar. Ters yüzden artma eklemiyoruz. Tekrar düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artma ekledim. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördükten sonra kenar ilmeğinden önce bir tane sol yön için artma ekleyip kenar ilmeğini örüyorum. Ters yüzden ilmeklerimizi haroşa örüp artma eklemiyoruz. Düz yüzdeyiz. Yeniden bir ilmek artma ekliyorum. Sağ yön için devam edip sol yön için de artmamı ekleyeceğim. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şişimde 2 4 6 8 10 11 ilmeğim oldu. 1 2 3 4 çizgide haroşamız var. Haroşa çizgilerimiz 20 çizgi olana kadar sağ ve sol yöne artmalar ekleyerek örüp devam edeceğiz. Sıraları tamamlayıp anlatıma devam edeceğim. Yirmi çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 çizgi haroşayla 20 ilmek sağ yönden, 20 ilmek sol yönden arttırmış olduk. 43 ilmeğimiz var. Yine de sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43. 43 ilmekle şimdi artma eklemeden haroşa çizgi öreceğiz. Kaş kolumuzun uç kısmı kalp gibi olması için biraz daha örgüye ihtiyacımız var. Artma eklemiyorum. 43 ilmekle yeterli yüksekliğe gelene kadar örgü örüyorum. Tamamladığımda yine haroşa çizgilerimi sayarak size ölçü vereceğim. Her iki yönde de artma yapmadan haroşa örgüyle devam ediyoruz. Örgümde ilerledim arkadaşlar. 20 çizgi haroşadan sonra 2 4 6 8 9 çizgi haroşa daha ördüm. Toplamda 29 çizgi haroşa oldu. 29 çizgi haroşa ile örgümüzün ölçüsü de yüksekliği 12 santim, genişliği 15 santim. Haroşa örgüyü örmeyeceğiz artık. Bir ters bir düz örgüyle devam edeceğiz. Bir ters bir düz örgüye geçerken de ilmeklerimizi yarı yarıya azaltacağız. Başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra
kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte düz örüp bir tanesini kesmiş oluyorum. Devamındaki 2 ilmeği de şişime alıp ikisini birlikte ters örüyorum. İkinci ilmeği de kestim. Yine 2 ilmek alıp şişime ikisini birlikte ördüm. Ters ilmek için de ikisini birlikte örüp bir tanesini kestim. Yine düz ilmeğin de ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ters ilmeklerimiz, düz ilmek, yeniden ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, 2 ilmeği birlikte alıp birlikte örüp tek ilmek yaptım. İpimizi biraz yerleştiriyoruz. Çok gevşek bırakmayacağız. Tekrar 2 tane ters ilmek öreceğim. Düz ilmek ve yeniden ters ilmek. Tekrar düz ilmek. Ters ilmek, düz, 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Sıra sonunda kenar ilmeğim ve bir tane ilmek kaldı. Düz ilmek olarak örüyorum kesmeden. Kenar ilmeğimi de takıyorum. Şişimdeki ilmekleri sayıyorum şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmeğim kaldı. 20 ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. 23 ilmekle bir ters bir düz örgüyü örmeye başlıyorum. Bu sırayı bitirdiğimde kaç santim örgü öreceğimizi söyleyeceğim. Yaklaşık arkadaşlar 6 santim örgü yapacağım. Bir ters bir düz. 6 santim örgüyü tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Bir ters bir düz örgüde sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 6 santim örgü demiştik. 6 santim örgüyü tamamladım. Şişimizde 23 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizi tekrar çoğaltacağız. Bir çizgi haroşa örgü öreceğiz ilmeklerimizi çoğaltırken. Daha sonra modelimizi uygulamaya başlayacağız. İlmeklerimizi 8 ilmek ekleyeceğim çünkü modelimiz açan bir model. Haroşa örgüdeki sayı kadar yapmayacağım. Başlıyoruz. Şimdi şişimi de değiştirdim arkadaşlar. Yine 3 numara şiş. Ben biraz misinalı şiş seven bir örgücüyüm. Başlıyoruz şimdi ilmeklerimizi çoğaltacağımız sıraya. Kenar ilmeğimizi ördük. İlmekleri düz örüyoruz. Devamında kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek daha düz örüyorum. Şişimde 3 ilmeğim var. İlk artmamı ekliyorum. Birinci artma. 2 ilmek örüp bir artma daha ekliyorum. Devamında yine 2 ilmek örüp bir artma ekliyorum. 3 ilmek artma ekledim. 1 2 3 ilmek örüp artma ekliyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek örüp bir artma daha ekliyorum. 1 2 3 ilmek örüp
bir artma daha ekledim. 1 2 ilmek örüp bir artma daha ekliyorum. 1 2 ilmek örüp tekrar artma ekledim. Kalan 3 ilmeği düz örüyorum ve sayıyoruz ilmeklerimizi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 8 ilmek artma ekledik. Modelden önce 2 çizgi haroşa, 2 sıra haroşa öreceğiz. Ters yüzden ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artma olarak eklediğimiz ilmekleri delik olmayacak şekilde çevirerek örüyoruz. Düz yüzden de ilmeklerimi haroşa örgü örüyorum, ters örgü örüyorum. Düz yüzden sırayı tamamladığımda bir çizgi haroşa yapmış olacağız. Sırayı tamamlayıp diğer ters yüzden modelin ilk sırası için nasıl örmemiz gerektiğini anlatacağım. Bir işlem olmadığı için ilmeklerimi hızlı örüyorum. Ters yüzdeyiz. Ayracımız düz olan yüzde. Şimdi tüm ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yok. Tüm ilmekleri düz örerek ilerliyoruz. Ve sırayı tamamladık. Modelimiz için ilk sırayı ters yüzde örmüş olduk. Şimdi modelimizi yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmek örüyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bir alt sıradan tekrar öreceğim. İlmeği şişimde tutuyorum. Bir alt sıradan tekrar ördüm. Daha sonra bir tane ters ilmek ördüm. Diğer ilmeği düz örüp şişimde tutup bir alt sıradan tekrar örüyorum. Modelimin tüm ayrıntılarını ördüğüm hırkada, patikte ve berede tarif ettim. Ayrıca model anlatım videosu var arkadaşlar. Çıtı pıtı örgü modeli ismi. O videodan da izleyip yapabilirsiniz. Örmesi de oldukça kolay bir model. Bir ters ilmek örüyoruz. Diğer ilmeği düz örüp şişimizde tutup bir alt sıradan tekrar örüyoruz. Tekrar bir ters ilmek, düz ilmek 2 kez örülecek. Tekrar ters ilmek, bir kere düz örüp alt sıradan tekrar örüyoruz. Bir ters ilmek, bir alt sıradan örüp tekrar ördüm. Sırayı
böyle örerek tamamlıyoruz. İlmeklerimiz düz yüzde çoğalıyor. Diğer yüzde çiftli olan 2 kez ördüğümüz bu ilmekleri ikisini birlikte örerek aynı sayıya 31 ilmeğe düşüreceğiz tekrar ilmeklerimizi. Ters ilmeğimi ördüm. Yine model yaptığım düz ilmek, ters ilmek. Modelimizi belirleyen, oluşumunu sağlayan sıra ters sıra, dikkat etmeniz gereken sıra. Son olarak ters ilmekle bitirdim model kurulumunu. Ters yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. İlk sırada tek olan ilmek var. Diğer yüzden ters ördüğümüz bu ilmeği düz örüyoruz. Çiftli olan ilmeği, şişimizi soldan sağa doğru takarak, 2 ilmeğin içinden takarak ikisini birlikte düz örüyoruz. Düz ilmeği gelişine düz ördük. Çiftli olan ilmeğe yine şişimizi soldan sağa doğru takıp düz ördük. Yine düz ilmek ve model yaptığımız 2 ilmeği şişi özellikle soldan sağa doğru takarak örüyoruz. Tüm ilmeklere aynı işlemi uyguluyorum. Düz yüzde tekrar modelimize nasıl başlayacağımızı şimdi anlatacağım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir önceki model yapımına bir ters ilmek örerek başladık. Şimdi kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeği düz örüp bir alt sıradan tekrar örüyoruz. Dönüşümlü olarak değiştireceğiz ilmeklerin model için kurulumunu. Ters öreceğimiz ilmeği de arkadaşlar bu kısımda ipi 2 tane fark edebilirsiniz. Bu ilmek ters örülecek. Diğer yüzden düz sırası çok olan bu ilmeğe ise model yapılacak. Düz örüp bir alt sıradan tekrar düz ördüm. Bir ters ilmek, diğer ilmeği düz örüp bir alt sıradan tekrar örüyorum. Yine ters ilmek ve model yapacağım ilmek. Ters ilmek ve model yapacağımız ilmek. Yeniden ters ilmek, model yapacağımız ilmek. Birkaç sıra öreceğim. Modelim kendini belli ettiğinde size nasıl durduğunu kaşkolda göstereceğim. Santim olarak da en ölçüsü vereceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlerledim modelimde arkadaşlar. Düz yüzü, ters yüzü, santim olarak da genişliği örgümüzün 15 santim arkadaşlar. Yeteri kadar uzunluğa gelene kadar modelli şekilde örmeye devam edeceğim. Yeterli büyüklüğe geldiğimizde bu kısımdan yapacağız. Yalnız bu kez 2 kat yapacağız. Birbirinin içinden kaydıracağız. Devam edip modelli şekilde örüyoruz. Atkımızda ilerledik arkadaşlar. Yeteri kadar modelli bölümde örgü yaptım. Şimdi mezurayla ölçü vereceğim size. İlk haraşo çizgiden itibaren ölçtüğümüzde örgümüzün uzunluğu 31 santim. Tekrar başlangıçta olduğu gibi
Bu kısımdan bir tane yapacağız ve bir ters bir düz örgümüzü de 2 kat yapacağız. Şişimde artık ilmeklerimi, model örmeyi bırakıyorum. Bir çizgi haroşa öreceğim. Her iki yüzden de ters örerek haroşa çizgimi tamamladıktan sonra ilmeklerimi bu kısımdaki gibi 23 ilmeğe düşürüp aynı sıra ve sayıda bir ters bir düz örgü yapacağız. Daha sonra ilmek alarak iç kısımdan ters yüzden ilmek alarak tekrar bir ters bir düz örgüden bu bölümden bir tane daha yapacağız. Düz yüzden ve ters yüzden haroşa örgüyü tamamlayıp anlatıma devam edeceğim. Tamamladım 2 sıra örgümü. 2 çizgi haroşa örülmüş gibi görünse de arkadaşlar ilk sıra modelden ters yüzden örülüşü, bir sırada haroşa ördük. Şimdi bu kısımda 8 ilmek eklemiştik. 8 ilmek keseceğiz. Şişimi yine değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ilk ilmek kesimi için 2 ilmeği birlikte şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Birinci ilmeğimi kestim. Daha sonra bir ters ilmek, bir düz ilmek örüyorum. 4 ilmek oldu. 5. ve 6. ilmeği ters örmek için ikisini birlikte şişime alıp ikisini beraber örüp ikinci ilmek kesmeyi yapıyorum. Bir düz ilmek, bir ters ilmek örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra yine 2 ilmeği birlikte şişime alıp düz örüp yine keseceğim. Bu arada düzgün takılmamış ilmeğimiz, düzelttim. Düz örerek yine ilmeğimi kestim. Yeniden bir ters bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmekten sonra 2 ilmeği de şişime alıp ikisini birlikte örerek kesiyorum. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ördüm. Yeniden bir ters bir düz ve tekrar ters ilmek için ikisini birlikte örerek keseceğiz. Bir düz, bir ters ilmek. Daha sonraki 2 ilmeği düz örerek yine kesim yaptım. Bir ilmek ters ördüm ve kalan son 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ördüm ve sırayı tamamladım. Sayıyorum şimdi ilmeklerimi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmeğim var. 8 ilmek azalttık örgümüzü. Ters yüzden de ilmeklerimi bir ters bir düz örerek sırayı tamamlıyorum. Bu kısımdaki sayıda örgü yaptıktan sonra anlatıma devam edeceğim arkadaşlar. Bazen böyle ilmeklerin azizliğine uğrayabiliyoruz örerken. Tamamladım bir ters bir düz örgümü. İlmeklerimi kapatmadım, ipimi de kesmedim arkadaşlar. Bekleyecek bu şekilde. Şimdi biz kalan bir parça ipimizi bu kısma tekrar bağlayıp ilmek toplayıp iç kısımdan da aynı şekilde bir örgü öreceğiz. İlmeklerimizi toplamak için
örgüyü ilmekler aşağı gelecek şekilde tutuyorum ve başlıyorum ilmek takmaya. İlk ilmeğimi kenar ilmeğinin hemen iç kısmından takıyorum. Daha sonra bir tane düz ilmekten takıyorum. Devamında ters ilmeğin bu kısmından yeniden ilmek alıyorum. Bir tane düz ilmekten takıyorum. Yeniden ters ilmeğin hizasından takıyorum. Düz ilmekten ters ilmeğin hemen içinden tekrar düz ilmekten 21 tane ilmek takacağım. İç kısım 21 ilmek olsun istiyorum. Burası 23 ilmek. İlmekleri tamamlayıp ipimi bağlayıp anlatıma devam edeceğim. Tamamladım ilmeklerimi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane. İpimizi de bir tığ yardımıyla hemen bu kısma bağlıyoruz. Daha sonra örgümüz için başlayacağız örmeye. Bu ipimizi de gizleyeceğiz. Düz ilmekle başlıyorum. Daha sonra ters ilmek örüyorum. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Tekrar düz, ters ve kenar ilmeğimiz. İkisini aynı hizaya gelene kadar bir ters, bir düz ilmeklerimi örüp daha sonra anlatıma devam edeceğim arkadaşlar. Tamamladım ikinci örgüyü arkadaşlar. 21 ilmek olanı aynı sayıda ikisi. Şimdi tüm ilmekleri öreceğiz. İkisini de birer tane şişime yerleştirdim. Misinalı şişle bu sırayı örüp daha sonra yine bu şişime döneceğim. İpimizin bir tanesini kesiyoruz. Karışıklık olmasın. 21 ilmekteki ipi kesiyorum. Şişimizde toplam 44 ilmek var ama bizim bu kısımdaki haroşa bölüm 43 ilmek. Kenar ilmeklerini ikisini birlikte örerek ilmeklerimi eşitleyeceğim. Başlıyorum şimdi. Eğer isterseniz tek şişede yerleştirebilirsiniz ilmekleri. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane bu şişimden, bir tane diğer şişten örüyorum. Tekrar bu kısımdaki şişten bir ilmek alıyorum. Bir tane diğerinden alıyorum. Yeniden bu şişten ve diğer şişten.
Tamamlıyorum ilmeklerin örülüşünü. Daha sonra anlatıma devam edeceğim. Örgümüz de birleşmiş oldu arkadaşlar. Birleştirdim örgüyü. Ters yüzden de sıramı ördüm. Şişimde yine 43 ilmeğim var. Bir çizgi haroşamız oldu. Bu kısımdaki gibi 2, 4, 6, 8, 9 çizgi haroşa olana kadar örgümü öreceğim. Daha sonra her iki yönden ilmeklerimizi azaltmaya başlayacağız arkadaşlar. 8 çizgi haroşa daha örüp anlatıma devam edeceğim. Sevimli atkımızda ilerledik. Bu kısımdaki 2, 4, 6, 8, 9 çizgi haroşayı tamamladım. Şimdi ilmeklerimizi sağ ve sol yönden azaltarak bu kısımdaki gibi kalp gibi bir örgü yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ilk iki haroşayı birlikte örerek bir tanesini kesiyorum. Daha sonra ilmeklerin normal haroşa örerek devam ediyorum. Bir ilmek de sol yönde keseceğim. Her düz yüzde bu kısımda ilk iki ilmeği, kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeği birlikte öreceğiz. Bu kısımdaki ilmek kesmeyi de anlatacağım. Sıra sonuna yaklaştım. 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalınca 2 ilmeği birlikte şişime alıp haroşa örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. 41 ilmeğe düştü örgüm. Ters yüzde kesim yok arkadaşlar. Model kısmından takip edebilirsiniz ters yüzü. Ters yüzde kesim yapmadan 41 ilmeği haroşa örüyoruz. Düz yüzde yine sağ ve sol yönde birer tane ilmek keseceğiz. İlmeklerimiz 3 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Ve sıralarımı tamamlayınca anlatıma devam edeceğim. Tamamladım arkadaşlar sıralarımı. 3 ilmek kalınca kapattım ilmeklerimi. Anlatımımızın da sonuna geldik. Kullanışı da bu kısımdan diğer parça kaydırılacak. Ve böyle bir atkımız oldu. Tüm takım için 4 yumak ip kullandık. 4 yumaktan kalan ipim bu kadar arkadaşlar. Atkısı, patikleri, beresi. Benim hediye yaptığım kişi bağlayamayacağını söyleyince beresini çok küçük çalışmadım. Ve hırkası arkadaşlar. Takımı yapmak isteyenler için hepsinin anlatımı YouTube kanalımda yayında. Tarifimizin de sonuna geldik. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum.